Bugün sizlere güzel bir haberim var arkadaşlar. Ben ADR Basis Temel kursunu bitirdim ve başarıyla sertifikamı aldım. Şöyle kurstan bir kitap veriyorlar. Şöyle kalın arkadaşlar. Bayağı bir sayfa var. 8 temel konu var. Kurs Almanca, sınav Almanca bu arada. Türkçe seçeneği yok maalesef. Teorik sınavdaki gibi ehliyet alır. Hani beni Instagram'dan takip edenler bilir. Zaten kursa başlamıştım. Kursta bu serüveni çekemedim. İnsanlar kamerayı sevmiyor. Bir de kursa odaklanmak istedim. Sonuçta çok iyi Almanca seviyem yok. A2, A1 arasında bir Almanca seviyem var. Kursa dikkatimi verdim, dinledim, bol bol test çözdüm. 2 haftanın sonunda başarılı bir şekilde sınavı aldım ve şu an belgenin gelmesini bekliyorum. Bu hafta içi ya da haftaya belge postayla evime gelecek. Bu videoda size Almanya'da ADR kurs süreci nasıl işliyor onu anlatacağım. Neler bekliyor sizi? Nelerle karşılaşacaksınız? Sınav zor mu? Kolay mı? Almanca dil bilgisi ne kadar gerekiyor? Bu belgenin ne gibi avantajları var? Neden bunu almaya karar verdim? Bunun detaylarını bildiğim kadarıyla hepsini anlatacağım ve sıcağı sıcağına hazır kursu yeni bitirmişken bu hafta içi hemen bu videoyu çekmek istedim. Daha fazla uzatmamak istedim yani hızlı bir şekilde videoyu çekip montajlayıp yayınlamayı planlıyorum yani. Umarım güzel içerik olur. Çayınızı kahvenizi alın. Ben de bir tırı çalıştırayım. Yola çıkayım. Sürüş yaparken anlatayım. Daha güzel olur. O zaman sürüşte görüşürüz. Şimdi konuya girmeden önce klasik bugün ne yapıyorum? Bugün Mannheim'dayım arkadaşlar. Sabah Frankfurt'tan yükleme yaptım. Mannheim'a geldim. Oradan da 2 adet parça aldım. Şu an Kassel'e doğru gideceğim. Deutsche Bahn'ın bir fabrikasından ya da tren merkezi mi diyeyim artık Zamazingo bir yerden çıkışımı yapıyorum şu an. 260 kilometrelik bir yolum var. Kassel'e indireceklerim var. Kassel'e indireceğim. Oradan yükleyeceğim. Dessau'ya devam edeceğim. Oradan Berlin tarafına devam edeceğim. Yarın muhtemelen. Böyle biraz parçalı ve karışık yüklü şekildeyim. Havada 10 derece ve yağmurlu. İlkbahara doğru adımlarımızı atıyoruz artık. Şehir içlerinde de sürmelerimiz devam ediyor. Deutsche Bahn'dan kaynaklı. Gördüğünüz gibi dar dar yerlerden girip çıkıyoruz devamlı. İşimiz bu. Şimdilik böyle arkadaşlar. Ben bir otobana çıkış yapayım. Lavuk durmayacak zannettim. Bir an kaza yapacağız. O yüzden böyle bir duraksadım. Şimdilik böyle bir otobana çıkış yapayım. Konuya orada daha rahat bir şekilde giriş yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben neden almaya karar verdim? Yani son 6 ay 7 aydır bir heyecan yoktu hayatımda. Meslekle alakalı. Dedim ki ben bu işi bir gireyim, bir deneyeyim, bir göreyim. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Çok şükür yaptım. Başarılı bir şekilde de belgemi aldım. Şu an bekliyorum. Heyecan aradım yani kısacası. Ama bunun temelinde zaten ileride aklımdan geçen tank yapmak vardı. Tank yapmanın temeli de bu ADR basisi almakla geçiyor. Yani temel eğitim. Öyle girdik bir yola. Aldık çok şükür. Şimdi bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Almanya'da ADR olayını. Ben en temelini aldım. ADR basis. Bunun Class 1, Class 7 bir de tank ADR'si var. Benim aldığım ADR ile ben paketlenmiş tehlikeli maddeleri taşıyabilirim. Tank için ayrı kurs yapmam gerekiyor. Patlayıcılar için ayrı kurs yapmam gerekiyor. Radyoaktifler taşımak için de ayrı bir kurs yapmam gerekiyor. Ben temelini alarak bu işin başlangıcını şu anlık yaptım. İleride bilmiyorum hepsini alır mıyım ama ilerleyen yıllarda tank taşıma işine girme niyetim var yani açıkçası. Çok ilgimi çekiyor. Yani değişik bir şeyler de denemeyi seviyorum. Kendimi zorlamayı, yeni şeyler tecrübe etmeyi.
O yüzden hayırlısı diyorum şimdi ben. Peki Almanya'da kurs süreci nasıl işliyor? Almanya'da kurs arkadaşlar 2,5 gün sürüyor. Benim kurs 13 Şubat'ta başladı saat 5'te akşam 9'a kadar. 14 Şubat Cumartesi günü sabah 8 akşam 4'e kadardı. Bir sonraki hafta, bugün ayın 24'ü, dün 23'tü. Pazartesi 22, pazar 21, tamam. 21 Şubat'ta Cumartesi günü yine bir sonraki hafta sabah 8 akşam 4 ve en son kurs bitiminde sınav oluyorsunuz. Bizim son hafta biraz sıkıntılı geçti. Sınav 3'te olacaktı. Sınav yetkilisi geç kaldı. O yüzden 1,5 saat, 2 saat geç çıkmak zorunda kaldık. Neyse önemli değil. Önemli olan başarılı bir şekilde almam. Biraz bekledik ama kursdakilerle canımız sıkıldı ama yapacak bir şey yok. Bazen öyle aksaklıklar da olabiliyor. Peki kursta ne görüyorsunuz? Kursta arkadaşlar kitabı öğretmen işliyor, anlatıyor bir şeyler, slaytta gösterimler yapıyor. Basis ADR'de kesinlikle pratik hiçbir şey yok. Yangın söndürme, ilk yardım vesaire bunlar yok. Gözünüzde büyütmenize gerek yok. Her şeyi kitapta var zaten. Slide olarak anlatıyor. Test çözüyorsunuz beraber her konu bittiğinde. Toplam 8 konu var. Kursun gidişatına göre öğretmen ona göre ayarlıyor, videolar izletiyor, slide yapıyor. O şekilde kitabı, bütün konuları teorik şekilde işliyorsunuz. Herhangi bir pratik, yangın söndürme, ilk yardım kesinlikle yok arkadaşlar. Sadece sıkı bir şey var. Kesinlikle katılma zorunluluğu var. Eğer bir gün gelip bir gün gelmezseniz geçmiş olsun. Alamazsınız. Kurs yanar yani. Bilginiz olsun. Kendinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Gelelim sınava. İYK sınavı zor mu? Almanca bilmiyorsanız zor arkadaşlar. İşte burada Almanca bilmenizin gerektiğini hissettiğiniz anlar başlıyor yani. O yüzden her videomda söylüyorum. Eğer bir ülkeye göç etmeyi düşünüyorsanız kesinlikle en kötü A2, B1 seviyesinde Almanca bilmeniz şart abi. Yoksa işiniz hep yokuş gider. Benim söyleyeyim. A2, B1 seviyesinde Almancam var. Bir sürü yeni kelimeler karşıma çıktı. Bol bol test çözdüm. Bol bol kelimelere çalıştım. Yapay zekadan destek aldım. ChatGPT ya da Google'ın Gemini ya da Gemini ne diyorlarsa artık ben Gemini diyorum. Ondan destek alarak işte dedim ki bir satıra yazdım ki benim A2 B1 arasında Almanca dil seviyem var. Ben bu sınava nasıl hazırlanırım? O dedi ki belli kelimeleri hazırlan, belli kelimeleri not al. Bol bol test çöz. Size de tavsiyem o konuda. Gözünüzde büyütmeyin ama hafife de almayın. Kitapta bol bol test var. İnternet üzerinden de bol bol test var. Bir de parayla alabileceğiniz bir uygulama var. Ben onların hepsini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Bir tane ücretsiz var. İYK bir tane ücretsiz var. ADR Proofing Online diye. Bir de kursun verdiği kitabın içinden çıkan bir tane uygulama var. 17,5 euro veriyorsunuz. 6 ay geçerli oluyor. O şekilde sınava çalışabilirsiniz. Sınava çalışmak için bol bol test çözeceksiniz arkadaşlar. Gerekirse soruları da ezberleyeceksiniz ya da belli kelimeleri ezberleyeceksiniz. Sınav 30 sorudan oluşuyor arkadaşlar. 5 tane yanlış yapma hakkınız var. 5 yanlışta kalıyorsunuz. 25 puan yapmanız gerekiyor. Her soru 1 puan. Ben kaç tane doğru yaptım, kaç tane yanlış yaptım bilmiyorum. Çünkü sınavı yapacak kişi geç kalmıştı. Anında sonuçları okudu. Sınav tablet üzerinden değildi, kağıtlaydı arkadaşlar, bilginiz olsun. Bizim öyleydi. Tabletli olanlar var mıdır bilmiyorum. İsmini falan yazdık işte, adresi falan. Her şeyi yaptık. Doldurduk. Testleri çözdük. Yetkiliye verdik, bekledik. Herkesin sonuçlarını açıklamaya gelince herkes geçti dedi. O yüzden doğru ve yanlış hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen eve gelecek, zarfta yazar. Bakalım, bekleyeceğim ne olacak. Bu videoya yetişmeyecek o. Sonuçları merak ediyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada hikaye olarak paylaşırım. Peki bu ADR Shine'ı almanın avantajı var mı?
Tabii ki var arkadaşlar. Olmaz mı yani? Boşuna mı girdik, boşuna mı çile çektik o beyin patlaktı. 2,5 gün zamanımızı verdik, hafta sonumu yedi. Cumartesi gittik 2 hafta, sabah 8 akşam 4. Pazar günü Almanya'da her yer kapalı zaten. Izdırap gibi geçti 2 hafta biraz benim için ama aldık işte yani. ADR belgeniz varsa çalıştığınız firmada veya iş ararken bir adım daha öne çıkıyorsunuz. Daha değerlisiniz. Çünkü ADR taşımak firmalar için iyi para veriyorlar ve sizin için de ekstra para demek yani. Saat ücretiniz artışı veya prim demek. Bilginiz olsun. Kariyer için ne avantajı var? Yarın öbür gün tanker yapmayı düşünürseniz temeli çoktan atmış oluyorsunuz. Benim de tanker yarın öbür gün var. İleride yıllarda şu anlık temeli attık. Bakalım ne olacak. O yüzden bu işe girdim. Bir de kendimi denemek istedim. Monotonluktan sıkıldım. Biraz heyecan olsun dedim. Biraz beyin patlatalım dedim. Yorduk kendimizi yani. Eyvah. Motosikletli polis. Abicim bana niye bakıyorsun şimdi? Neyse gelmez. Biz Alman plakayız. Gelmedi. Bu şekilde yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim ADR Shine serüvenim bu şekildeydi. Hemen belgeyi aldıktan sonra hafta içinde videoyu çektim. Hızlı bir şekilde de sizinle paylaşacağım. Almanca biliyorsanız gözünüzde büyütmeyin. Gayet kolay. Sadece bol bol test çözeceksiniz. Bol bol tekrar edeceksiniz. Bu kadar basit yani. Sonuçta bu aldığımız temel basit ADR. Büyütülecek bir şey yok ama taşırken dikkatli olmanız gerekiyor. Yükü iyi sabitlemeniz gerekiyor. Altına kaydırmazı iyi koymanız gerekiyor. Ve tırı kullanırken 80'i kesinlikle geçmemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu yola şimdiden girecekseniz önceden en temel bunlar yani. Kursta da bunları öğretiyorlar zaten. En temel dikkat etmeniz gereken orada detayların her şeyi öğreniyorsun. İşte bir de özel çantası oluyor. Ona göre yangın tüpü taşıman gerekiyor. 2 tane 4 kilo veya 2 tane 6 kilo. Ona göre yükün miktarına göre bir şeyler ayarlanıyor yani. Bu detayları bütün hepsini kursta görüyorsunuz. Tüm içeriği şimdi anlatamayacağım size. Çok uzun sürecek. Sonuçta ben bir eğitmen değilim. Ben sadece kısa ve üstünden özet geçerek sizinle bir şeyleri paylaştım. Ve videonun da açıklama kısmına çalıştığım sitelerin linklerini koyacağım. Siz de göz atabilirsiniz yani. Fikir sahibi olabilir en azından. Aklınızda ADR Shine ile ilgili konular falan. Zor mu kolay mı? Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Başka videolarda görüşürüz. Ben şimdi biraz yol alayım. Gideyim. Çalışayım. Şu parçalı yüklerimi indireyim. Sür Mehmet sür.